Merhaba, size bir soru sorarak başlamak istiyorum bu videoya. İnsan doğuştan kötü müdür, yoksa çevrenin etkisiyle mi kötü biri olur? Bu soruyu sormanı sağlayan videonun konusu olan kitap, Sineklerin Tanrısı romanı. Nobel ödüllü İngiliz yazar William Golding'in romanı 1954 yılında yayınlanmış. Bendeki Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan kitabın çevirmeni Mine Urgan. Mine Urgan'ın son sözüyle beraber kitap 261 sayfa. Kitaba geçmeden önce yazardan bahsetmek istiyorum. William Golding 19 Eylül 1911'de İngiltere'de doğdu. Oxford Üniversitesi'nde doğa bilimleri okuduktan sonra edebiyat bölümüne geçti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Kraliyet Donanması'nda görev aldı ve savaşın insanların en ilkel ve vahşi yanlarını nasıl ortaya çıkardığını gözlemledi. Bu deneyimler onun edebi kariyerinde insan doğasının karanlık yönleri üzerine düşüncelerini derinleştirdi. William Golding savaşın ardından öğretmenlik yapmaya devam etti ve 1954 yılında yayınlanan Sineklerin Tanrısı romanı ile büyük bir ün kazandı. 1983 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan yazar 1993 yılında hayatını kaybetti. William Golding'in Sineklerin Tanrısı, insan doğasının karanlık yanlarına ve medeniyetin bu doğayı nasıl dizinlediğini gösteren güçlü bir alegoridir. İnsanların doğasında bulunan kötülüğün medeniyetin incelikle dengelenmesi gerektiğini vurgular ve toplumsal normların yokluğunda kaosun nasıl hızla ortaya çıkabileceğini gösterir. Roman hem edebi hem de felsefi açıdan zengin bir eser olarak zamanın ötesinde bir etki oluşturmuştur. William Golding'in bu eseri insan doğası, toplumun rolü ve medeniyetin kırılganlığı hakkında derinlemesine düşünmeye teşvik eder. Romanın sonunda adaya gelen kurtarma ekibi çocukların vahşi ve ilkel davranışlarını görünce şok olur. Bu durum medeniyetin ince bir çizgide durduğunu ve toplumsal düzenin kaybedilmesi durumunda kaosun hızla ortaya çıkabileceğini gösterir. Arthur Schopenhauer'ın da dediği gibi en büyük uygarlıklar vahşete deminin pası yakınlığı kadar yakındır. Kitabın konusuna gelecek olursak, Sinekler Tanrısı bir nükleer savaş sırasında uçaklara düşen bir grup İngiliz çocuğun ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesini anlatır. Başlangıçta çocuklar adada demokratik bir düzen kurmaya çalışırlar. Kitaptaki ana karakterler olarak Ralph, Jack, Domuzcuk ve Simon'u sayabiliriz. Ralph liderlik vasıflarıyla öne çıkar. O medeniyetin ve düzenin sembolüdür. Ateşi sürekli yanık tutarak kurtarılma umudunu canlı tutmaya çalışır. Avcılar meraklı olan Jack zamanla Ralph'e karşı liderlik mücadelesine girer ve vahşi bir lider haline gelir. Otoriter ve şiddet yanlısı bir yönetim anlayışı sergiler. Mantığın ve bilimin temsilcisi olan domuzcuk gözlükleriyle medeniyetin sembolüdür. Ancak fiziksel zayıflığı nedeniyle sık sık alay konusu olur ve dışlanır. Domuzcuğun trajik ölümü medeniyetin ve mantığın tamamen yok olduğunu simgeler. Doğaya yakın ve mistik bir karakter olarak Simon, adadaki kötülüğün çocukların içinde olduğunu fark eder. Ancak bu gerçeği dile getirdiğinde de öldürülür. Simon'un ölümü adadaki vahşetin ve kaosun doruk noktasını temsil eder. Yazar, insan doğasının temelinde yatan şiddet ve kaos potansiyelini keşfeder. Çocuklar medeniyetin kurallarından uzaklaştıkça ilkel güdülerine teslim olurlar. Bu durum her insanın içinde bir sineklerin tanrısı taşıdığını işaret eder. Roman toplumsal normların ve kuralların ne kadar kırılgan olduğunu vurgular. Medeniyet çöktüğünde kaosun hızla nasıl ortaya çıkabileceğini gösterir. Ralph'in liderliğinde kurulan düzen, Jack'in gücü ele geçirme arzusu ve domuzcuğun gözlüklerinin kırılması medeniyetin kolayca nasıl dağılabileceğini gösterir. Kitapta güç ve otorite konuları da derinlemesine işlenir. Ralph ve Jack'in liderlik anlayışları arasında çatışma, gücün nasıl kötüye kullanılabileceğini ve otoritenin meşruiyetinin nasıl sorgulanabileceğini gösterir. Jack'in liderliği, korku ve şiddet yoluyla sağlanan bir kontrol mekanizmasıdır. Roman, korkunun insanlar üzerinde etkisini de ele alır. Çocuklar adadaki canavar korkusuyla birbirlerine karşı vahşileşirler. Bu korku, liderlerin manipülasyon aracı olarak kullanılır ve toplumsal düzenin çökmesine neden olur. Jack, canavar korkusunu kullanarak grubunu bir arada tutar ve onların sadakatini kazanır. Simon'un ölümünden sonra
adadaki kaos ve kötülük doruk noktasına ulaşır. Simon, insan doğasının iyiliğini temsil ederken onun ölümü medeniyetin kaybedildiği noktaya işaret eder. Kitapta insanlara anlam yüklendiği gibi bazı eşyalar da anlam yüklenir. Mesela deniz kabuğu medeniyetin ve düzenin sembolüdür. Kabuk, çocuklar arasında konuşma hakkını belirler ve demokratik bir düzen kurmaya çalışırlar. Kabuk kırıldığında bu düzen de sona erer. Domuzcuğun gözlükleri akıl ve mantığı temsil eder. Gözlükler olmadan ateş yakılamaz. Bu da medeniyetin sürdürülmesi için bilimin önemini vurgular. Gözlüklerin kırılması akılcılığın ve düzenin yok oluşunu simgeler. Sineklerin tanrısı Jack'in öldürdüğü domuzun kafası, yani çocukların içindeki kötülüğün ve kaosun sembolüdür. Simon'un bu kafayla yaptığı konuşma insan doğasının karanlık yanlarını açıklar. Yazarın dili ve anlatım tarzı romanın karanlık ve gizem dolu atmosferini ustalıkla yansıtır. Ayrıntılı betimlemeler okuyucuyu adanın içine çeker ve çocukların yaşadığı dehşeti hissettirir. Romanın yapısı olayların giderek vahşileşmesine ve medeniyetin çökmekte olduğunu adım adım gösterir. Günümüzde de Sineklerin Tanrısı güncel olaylar ve toplumsal dinamikler üzerinden değerlendirilen bir eser olmaya devam ediyor. Toplumların karşı karşıya kaldığı kaos, güç mücadeleleri ve medeniyetin kırılganlığı gibi konular romanın güncelliğini korumasına neden oluyor. William Golding'in bu eseri insan doğasının en temel dürtülerini ve toplumsal yapıların bu dürtüleri nasıl kontrol ettiğini anlamak için önemli bir referans noktası olmaya devam ediyor. Sineklerin Tanrısı yayınlandığı dönemde ve sonrasında toplumsal ve kültürel birçok yansımaya sahip olmuştur. Kitap birçok eğitim kurumunda müfredatın bir parçası olarak okutulmuş ve felsefi tartışmalara konu olmuştur. Romanın toplumsal ve kültürel yansımaları yazarın insan doğasına dair derin gözlemlerin bir yansımasıdır. Son olarak roman, modern toplumlarda güç dinamikleri, liderlik ve otorite gibi konuları anlamak için bir rehber olarak kullanılabilir. Toplumsal yapılar ve normların bireylerin davranışlarını nasıl şekillendirdiği ve insanların içindeki karanlık dürtülerin nasıl ortaya çıkabileceği kitap üzerinde tartışılabilecek önemli konulardır. Sineklerin Tanrısı sadece bir edebi eser olmanın ötesine geçerek insan doğasının ve toplumun karmaşıklığını anlamak için bir araç haline gelmiştir diyebiliriz. Ben okuduktan sonra üstüne düşünebildiğim romanları seviyorum. Bu romanı da ilk defa okudum ve sevdim. Sizler sevdiniz mi? Bu romanı seven kadar sevmeyenler de varmış. Yorumlarda kitap hakkında konuşabiliriz.